Merhaba, adım Salih, 20 yaşındayım. Bulgaristan'dan göçtük. Sizlere birkaç yıl önce yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. Küçüklüğümden bu yana bizim evde tarifini edemeyeceğim bazı varlıkların varlığını hissedebiliyordum. Gece gündüz fark etmeksizin evin içinde onları hissedebiliyordum. Bir vakit annemler misafirliğe gittiler. Ben de arkadaşlarla evde oturmuş, film izliyor, muhabbet ediyordum. Evde sadece iki arkadaşım ve ben vardık. Üçümüz oturuyorduk. Banyonun bütün çeşmeleri aniden açıldı ve deli gibi su sesi gelmeye başladı. Kulağımı kabartıp sesi dinlemeye başladım. Arkadaşlarım, bizden başka birileri mi var lan evde dediler. O an korkudan yutkunarak banyoya doğru yöneldim. Birinin ya da bir şeyin karşıma çıkmasından çok korkuyordum. Gidip suları kapattım. Belki de sular kesikti. Annemler bilmeden açık unutmuşlardır. Sular gelince de çeşme akmaya başlamıştır dedim. Bu benim kendimi avutma yöntemim gibiydi. O gece arkadaşlarım gitti. Annemler geldi. Hiçbir şey yaşamadım. Annemlere de yaşadığımız olayı anlatmadım. Ertesi gece teyzemin kızları gelmişti. Oturmuş muhabbet ediyorduk. Saat 12 civarıydı. Mutfaktan bardak çanak kırılma sesleri gelmeye başladı. Resmen mutfak yıkılıyor gibiydi. Kuzenlerim ve annem bağırmaya ve çığlık atmaya başladılar. Susmalarını ve kanepenin arkasına geçmelerini söyledim. Yavaşça mutfağa doğru ilerliyordum. Elime babamın pompalısını aldım. Koridordan yavaş ve sessiz adımlarla ilerliyordum. Hala sesler gelmeye devam ediyordu. Koridorun ve mutfağın ışığı yanmıyordu. Büyük ihtimal kedi ya da sincap benzeri bir hayvan girmişti ve karanlıkta sağa sola çarpıyordu. Mutfağın kapısının önüne vardım. İçeriye doğru bakıyordum. Birden mutfağın ışıkları yanıp sönmeye başladı. İçeride tam ortada beyaz kefenli bir adam vardı. Karşımda garip şekilde gülerek elindeki tabak ve bardakları üzerime doğru attı. Kendimi savunmak için elimle yüzümü kapattım. Gözlerimi tekrar açtığımda kefenli adam ortada yoktu. Mutfağa girdim. İçerisi resmen darmadumandı. Her şey kırılmıştı. Salona geçip annemlere bir hayvan girmiş, her şeyi kırıp dökmüş dedim. Annemler mutfağa geçip temizlediler. Ben de yatağıma girip gördüğüm şeyi düşünüyordum. O gece uyuyamadım. Sabah 8 gibi kahvaltıyı falan yaptıktan sonra dışarı çıktım. Biraz dolandıktan sonra öğle vakti olmuştu. Camiye doğru yola koyuldum. Namazdan sonra arkadaşlarla buluştuk. Gece yaşadığım olayı anlatmak istiyordum ama inanmayacaklarını düşündüğümden ve laf söz olmasından çekindiğim için vazgeçip anlatmadım. Gece vaktine kadar arkadaşlarımla takıldım. Saat 11 olmuştu. Bayağı geç oldu, eve dağılalım dedim. Tamam diyerek ayrıldık. Bir yandan yürüyor, bir yandan da sigaramı yakmaya çalışıyordum. Daha köşeye yeni dönmüştüm ki sokağın az ilerisinde benden 10 metre kadar uzakta 3 tane kara kefen giymiş varlık gördüm. Gözleri kan gibiydi. Etrafta kimsecikler yoktu. Yüzlerini sizlere tarif bile etmek istemiyorum. Orantısız yüzleri vardı. Normal insan olarak bile görseniz yolunuzu değiştireceğiniz türden. O sokağa girmeden yolumu hemen değiştirdim. Daha diğer sokağa yeni girecektim ki gene karşımdaydılar. Öylece duruyorlardı. 3 kara kefenli varlık yan yana durmuş, öylece bana bakıyordu. Başımı öne eğip görmezden gelerek dua okumaya başladım. Bir yandan dua okuyor, bir yandan üzerlerine doğru gidiyordum. Öylece kıpırdamadan duruyorlardı. Kafamı kaldırmaya cesaretim yoktu. Onları geçtikten sonra adımlarımı hızlandırarak koşmaya başladım. Hızla eve girip kapıyı kilitledim. Ben yatıyorum diyerek odama geçip yattım. Bayağı bir susamış ve terlemiş şekilde saat 1 suları gözlerimi açtım. İçerisi bayağı karanlıktı. Kalkıp ışığı açtım ama odamda değildim, salondaydım. Arkamdan bir ses, "Otur," dedi. Arkamı dönüp baktığımda annem karşımdaydı. Gözlerinin içi kan çanağına dönmüş gibiydi. Sözünü ikiletmeden oturdum. "Hayırdır anne, gece gece neden ayaktasın?" dedim. Yüzündeki ifade donuk ve soğuktu. "Seni 2 kişi bekliyor, onlarla gideceksin," dedi. Koltukta otururken yanımda 2 tane varlık belirdi. Siyah elbiseli ve uzundular. Onları görmemle beraber birden fırlayarak kaçmaya başladım. Arkamdan bir ses "Hayır," diye bağırdı. Öylece koridorda duruyordum. Odamın kapısı açıktı ve yatağımda biri vardı. Hemen yatağıma varıp yatan kişiye baktım. Bu bendim. Gözlerini araladım. Göz bebekleri yerinde yoktu. Arkama dönüp kapıya baktım.
Annem ve o iki kişi kapıdan beni izliyorlardı. Koluma girip beni götürüyorlardı ki bağırarak gözlerimi açtım. İyi ki de dua okumuştum. Kalkıp etrafa baktım. Sabah olmuştu. Tekrardan hiç uyumamış gibi uyudum. Birkaç saat sonra annem uyandırdı. Kahvaltı hazırlamışlar. Kuzenlerimle beraber kahvaltıyı yaptıktan sonra annem biraz işlerimiz var, alışveriş yapacağız kızlarla dedi. Tamam ben de duşa gireyim dedim. Onlar çıktıktan sonra ben de duşa girdim. Duş aldıktan sonra banyodan çıktım ki annem yatak odasından çıkıyordu. Anne hayırdır sen çıkmadın mı dedim. Ses etmeden başı önde mutfağa girdi. Ben de üstüme bir şeyler giyerek oturma odasına giriyordum. Mutfağa baktığımda annem sebzeliğin önünde öylece yere bakar vaziyette duruyordu. Bir yandan sigara içiyor, bir yandan da kapıya bakıyordum. Annemin mutfaktan çıkmasını bekliyordum. Başka çıkış noktası yoktu zaten. İlla ki mutfaktan çıkacak ve oturma odasının kapısının önünden geçecekti. Birden dış kapının sesini duydum. Kalkıp baktım. Annem dışarıdan geliyordu. Hangi ara çıktın? Daha şimdi mutfaktaydın dedim. İyi de oğlum, biz daha şimdi geldik. 1 saattir dışarıdaydık dedi. Sen buradaysan mutfaktaki? Mutfağa koştum. Mutfakta kimse yoktu. Hemen üstümü değiştirip dışarı çıktım. Buralarda bilindik bir hoca vardır. Hemen ona koştum. Kapısını çaldım. Başımdan geçenleri ve yaşadıklarımı anlattım. Biraz işim var, benimle gelir misin dedi. Tabii dedim. Arabasına bindik. Bak güzel evladım. Göreceklerinden sakın korkma. Seninkinden farksız şeyler. Senden istediğim de şu kağıtta yazan kelimeleri okuman dedi. Peki hocam dedim. Bir köye gelmiştik. Bizi kapıda karşıladılar. Daha dış kapıdan içeri girer girmez odadan çığlık sesleri gelmeye başladı. Hocanın arkasından odaya girdim. İçerisi resmen dışkı kokuyordu. Genç bir kız yerde çömelmiş şekilde saçlarının içini kaşıyarak olduğu yerde kıpırdanıyordu. Görseniz deli sanırsınız. Hoca kıza doğru yaklaştı. Kız, sakın ha hoca, dokunma. Bu benim bedenim, bu benim karım diyerek gülmeye başladı. İçimden bu da ne lan böyle dedim. Hoca hadi gidelim evlat dedi. Kız garip bir şekilde gülmeye başladı. Git hoca, rahat bırak. Canından değerli mi dedi. Hoca hadi diyerek eliyle ittirdi. Dışarı çıktık, arabaya bindik. Arabaya bindiğimde hocaya müsaade varsa bir sigara içebilir miyim dedim. Tabii evladım, varsa bana da ver dedi. Yolda giderken şimdi sen neden evden apar topar çıktığımızı merak ediyorsundur evladım dedi. Evet dedim. O kızın içine Yahudi bir cin girmiş, kızı ele geçirmiş. Büyük ihtimalle aşık olmuş. Bu kişi tek başına değildi. Yanında varlıklar vardı. Şimdi ben direkt olaya dalıp Şerli'yi defetseydim, Şerli'nin karısı bu kızı öldürecekti. Sonuçta bir Şerli'nin bir karısı var ve onlar da bizim gibi aşık olup kıskanabiliyorlar. Oraya tekrar gideceğim, merak etme. Olayı gördüm, neler gerektiğini biliyorum. Allah'ın izniyle o kızı kurtaracağım. Ama önce senin şu işini bir çözelim dedi. 1 saat kadar sonra bizim eve varmıştık. Eve girdiğimizde hoca annemlerin yanına gidip bana biraz müsaade eder misiniz? Evden çıkmanız lazım dedi. Annem, ben ve kuzenlerim dışarı çıktık. Dışarıda hocanın çıkmasını bekliyorduk. Evin içinden o gece duyduğum sesleri duyuyordum. Ara ara da kefenli adamları evin içinde görüyordum. Aradan yaklaşık 2 saat geçmişti. Hoca içeriden bitkin bir şekilde çıktı. Eli kolu tutmuyor gibiydi. Hemen oturduk. Biraz dinlenip kendine geldikten sonra "Ne oldu hocam, hallettiniz mi?" dedim. "Hallettim oğlum, hallettim" dedi. "Allah'ın izniyle kurtuldunuz" dedi. "Ne olmuş hocam, neden görünüyorlarmış?" dedim. "Oğlum size büyü yapılmış. Kafir cinleri musallat etmişler. Büyü yapanlar da yakınlarınız. Senin kafayı yemeni ve annenin yalnız kalıp kahrından ölmesini istemişler. Çok şükür büyüyü bozduk, güvendesiniz" dedi. Hepimiz ayrı ayrı teşekkür ederek hocayı uğurladık. O gece hiç uyumadığım kadar rahat uyudum. Aradan aylar geçmişti. Yakın akrabalarımızdan birinin oğlu kafayı yedi. Akıl hastanesine kaldırdılar. Bayağı zeki ve başarılı bir çocuktu. Annesi de şu an bayağı hasta. Hastanede geziyor. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için videoları beğenip kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.